Onu istemediler, onu anlamadılar ve en çok canını yakan da ona inanmadılar. Kevin De Bruyne de üzerine kapatılan kapıları, sırtından kalbine uzanan hançeri ayağa daha güçlü kalkmak için kullandı. ...28 Haziran 1991. Tren üreten bir firmada çalışan Herwig ve eşi Anna, manastırı ile meşhur Drongen'deki sakin ve huzurlu evlerine yeni doğan bebekleri Kevin'le döndü. Ailesinin gözbebeği olarak büyüdü. Çocukluğundan beri aynıydı. Çok konuşmuyordu. Tek sevdiği şey babasının ona aldığı futbol topuydu. Her şey Drongen'deki evlerinin bahçesinde başladı. Bahçede tek başına top oynayan Kevin, kırılmadık saksı bırakmamıştı. Annesi ve babası da, "Burada oynayacaksan sadece sol ayağınla topa vuracaksın. Daha fazla saksı kırma," uyarısında bulundu. Oğullarının komple bir oyun kurucuya dönüşmesinin temellerini attıklarından habersizlerdi. De Bruyne'nin ne lüks içinde ne de muhtaç geçti çocukluğu. Kız kardeşi trambolinde, oysa top peşinde geçiriyordu vaktini. Çok arkadaşı yoktu. İstemiyordu da. Babası Kevin'in üzerine titriyordu. Sosyalleşmesi, kalbini diğer insanlara açması için çok sevdiği futbol çözüm olmalıydı. 4 yaşında doğduğu Drongen'de futbola adım attı. Sessiz, dürüst ve hırslı bir çocuktu. Evin bahçesindeki o küçük Kevin'den eser yoktu. Yaşıtlarından çok daha farklı bir parıltısı vardı. Devlet, bakanlık ve federasyon ortaklığında yapılacak Belçika futbol yapılanmasının yüzü Kevin olabilirdi. Peşine ülkenin devleri takıldıktan sonra Gent Akademisi'ne katıldı. Mijn favoriete ploeg is Liverpool en mijn favoriete speler is Michael Owen en daar zou ik graag willen bij spelen. Maar dat is dus voor later. Nu eerst zorgen dat die eerste grote prijs op het palmares komt. Toch komen de Buffalo's in zakformaat snel 1-0 voor. De Genkse doelman kan onvoldoende wegwerken en de bal belandt bij Kevin De Bruyne. En die gaat van heel ver zijn kans. 1-0, een beetje tegen de gang van het spel in. Maar dat kan de vreugde bij Gent. Het feest is in de tweede helft van korte duur. Kevin De Bruyne brengt Gent wel snel 3-0 voor, maar Genk komt dan terug in de wedstrijd tot 3-2 zelfs. Even ziet het er niet echt goed meer uit, maar Gent neemt dan de wedstrijd weer in handen en het krijgt kans na kans. Eerst zorgt Kevin De Bruyne voor de 4-2. Birger Longeville zet Gent met het hoofd op een veilige 5-2 voorsprong. Kevin De Bruyne, alweer hij, zorgt net voor afluiten voor de 6-2. Genk is de moed dan al lang verloren en Gent komt dan ook niet meer in de problemen. Na SK Deinze vorig jaar is het met AA Gent dus weer een Oost-Vlaamse ploeg die de beker van België voor premium wint. Een knappe prestatie die ook de feestvarkens van het weekend plezier doet. Jouw zoon wint de beker van België, dat is een mooi cadeau voor Moederdag. Jazeker, het is het mooiste geschenk dat ik ooit kon denken. De Gentse spelers krijgen ook felicitaties van Rode Duivel Umbo Mpenza en gewezen Rode Duivel Lorenzo Stales, tegenwoordig jeugdcoördinator bij Excelsior Moeskroen. En zoals het hoort na een echte bekerfinale krijgt u ook een scherpe analyse van de uitblinker. Wij waren sterk. Genk was heel goed. Het was een lastige partij, maar wij scoorden veel beter.
Ailesinin kanatları altında futbol tutkusuyla büyüyen Kevin'in hayatı yuvadan uçuşuyla değişti. Artık yeni bir sayfa açılıyordu. Hayatın gerçekleriyle ilk kez tanışacağı bir sayfa. Kendi ayakları üzerinde durması, yeteneğini tüm dünyaya ispatlaması gerekiyordu. 14 yaşına geldiğinde Drongen'de büyüdüğü evden hikayesini yazmak üzere yola çıktı. Ülkenin en batısından en doğusuna. Almanya sınırındaydı yolculuk. 3 saat süren yolculukta otobüsü onu sadece Genk'e değil, dünyanın en iyilerinden biri olmaya da götürüyordu. Zeki ve hırslı bir çocuktu. 14 yaşında Felemenkçe, Fransızca, İngilizceyi akıcı şekilde konuşabiliyordu. Sonraları İspanyolcayı da iyi seviyede öğrendi. Ama kimilerine göre bir kusuru vardı. Konuşmayı sevmiyordu, duygularını paylaşmıyordu. Ne ağlıyor, ne çok gülüyor, ne için eğleniyordu. Sadece deliler gibi futbol oynuyor ve Drongen'de bıraktığı ailesini özlüyordu. Genk'te kulüp ona aile kültüründen uzaklaşmaması ve kötü alışkanlıklar kazanmaması için yürüttüğü politika kapsamında bir koruyucu ailenin yanına yerleştirdi. Kevin hafta içi maçlara gidiyor, cumartesi günü yola çıkıp 3 saat ailesinin yanına gidiyor, pazar akşamı yine Genk'e dönüyordu. Sosyalleşmesi için sahip olduğu tek vakit hafta sonları yollarda tükeniyordu. Bu yorucu tempoda bir yıl geçirdi. Yaz tatili için koruyucu ailesiyle vedalaştı. Evde onu ağlayan annesi karşıladı. Tüm emekleri boşa gidecekti. Çünkü koruyucu aile daha De Bruyne evine varmadan gelecek sene onu evlerine alamayacaklarını anlatan haberi vermişti. Kulüp koruyucu aileye para ödüyordu ve De Bruyne'nin anne babasına başka bir koruyucu aile için para ödemeyeceklerini söylemişlerdi. Henüz bir yıldızda değildi Kevin. Altyapıdaki yetenekli çocuklardan biriydi. Yani De Bruyne'yi istemeyen koruyucu aile onun futbol kariyerini bile bitirebilirdi. Kevin annesine "Beni neden sevmediler?" diye sordu. Daha sonra verdiği bir röportajda canımı en çok acıtan şeylerden biriydi dediği şu yanıtı duydu. "Böyle olduğun için, senin zor bir insan olduğunu söylüyorlar." De Bruyne ilk kez ailesinden ayrılmıştı. İstenmiyordu. En sevdiği futboldan bile uzaklaşabilirdi. Ağlayan annesine bir yanıt vermedi. Valizini salonda bıraktı, odasına gidip topunu aldı. Çocukken yaptığı gibi bahçeye çıkıp top oynadı. Kelimeler, cümleler kafasında deli gibi dönmeye başladı. "Böyle olduğun için" diye sayıklarken topu çitlere vuruyordu. Saatlerce çitlere çekti şutlarını, sonra bağırmaya başladı. "Anne, göreceksin. Her şey yoluna girecek, A takıma seçileceğim. Ne olursa olsun yanınıza başaramadım diyerek dönmeyeceğim." 15 yaşında bir çocuk olarak gitti evinden, bir adam olarak döndü takıma. Kulüp bu kez yatılı okula yerleştirmişti onu. Diğer öğrenciler okuldan döndüğünde o antrenmana gidiyordu. Genk'tekilere göre farklı bir lehçeyle konuştuğu için alay edilen, sessiz, çelimsiz, arkadaşı olmayan yalnız bir çocuktu. Yemek saati 6 ile 7 arasındaydı. O idmandan 9.30'da dönüyordu. Yemek ayırmayı unutuyorlar ya da umursamıyorlardı. Kendi deyimiyle içinde söndüremediği bir alev yanıyordu. Üzerine kapanan kapı onun en büyük motivasyonuydu. Genk altyapısında sezonun ilk maçı. Kevin yedek kulübesinde. Dilinde tek bir cümle, alev çıkan gözlerinde tek bir hedef. Seni istemiyorlar. İkinci yarıda oyuna girdi. Çok sessiz bir çocuk. 1. gol. Onu istemiyoruz. 2. gol. Zor bir karakteri var. 3. gol. Artık onu istemiyoruz. 4. gol. Burada yaşayamaz. 5. gol. Sezonun ilk maçında tek yarıda 5 gol attı. Kalbindeki öfke bir kor olmuş, ayaklarını tutuşturmuştu. 2 ay içinde A takıma yükseldi. Artık herhangi bir çocuk değildi. Genk yönetimi ona "Geleceğimiz, göz bebeğimiz" diyordu. Bir kırılma anı da burada yaşadı. Kulüp yeniden koruyucu aile için para ödemeye hazır olduklarını iletti. Kevin'i istemeyen aile de karşılarına geçip "Her şey yanlış anlaşılmaydı. Biz seni çok seviyoruz. Burada kalmandan mutlu oluruz" sözleriyle süsledikleri bir konuşma yaptı. Bilmedikleri bir şey vardı. Kevin de o günlerde bu özelliğini yeni keşfediyordu. Evet, karşılarında sessiz bir çocuk vardı ama karşısında kim olursa olsun lafını da öfkesini de esirgemeyen bir De Bruyne vardı artık. Hiç beklemedikleri şu yanıtı aldılar. "Beni çöpe attınız. Şimdi takımda iyi oynuyorum diye beni geri mi istiyorsunuz?" Tek bir cevabım var. Hayır. Aslında belki de teşekkür etmeliydi Kevin onu kapı dışarı edenlere. Çünkü içindeki ateşi onlar körükledi. 19 yaşına geldiğinde ligin en iyilerinden biriydi. 35 maçta 6 gol 17 asistle oynadı. Belçika milli takımına çağrıldı. Afrika'da Burundi için bile oynayabilirdi. Oradan da davet aldı. Çünkü ailesi Afrika'da petrol şirketi olan annesi Anna De Bruyne'nin Burundi vatandaşlığı da vardı. İlk kez Finlandiya karşısında A milli takımda Belçika formasını sırtına geçirdi. Artık adı Avrupa devleriyle anılıyordu. Çocukluğu Londra'da yaşayan anneannesi ve dedesini ziyaret ederek geçmişti.
iyi bir fikir olabilirdi. Hollandalı meşhur scout Piet de Visser, Abramovich'in fikirlerine önem verdiği bir isimdi. Chelsea patronu ısrarla De Bruyne'nin videolarını izletip Standard Liège ve Anderlecht alıp fiyatını yükseltmeden transfer etmeliyiz diyordu. Abramovich de teknik heyet sorumlusu Michel Emenalo'yu arayıp Belçikalı çocuğu alın talimatı verdi. Hi, my name is Kevin De Bruyne. I'm 21 years old. I just joined Chelsea for my former club Genk. Yeah, I just like everybody's together. You can talk to everybody, and yeah, the settle in was quite good. So yeah, I'm pleased. I went to a lot of places. I went to Monaco, Barcelona, LA and Vegas, so it's quite a lot. Or you watch a movie or you try to sleep, it's the best, so it goes quick. I've never been to those cities. It's nice to play the games there and to see new parts of new places, and yeah, we will enjoy. Ara transferin son günü 8 milyon euroya Chelsea'ye transfer olup Genk'e yarım sezon daha kiralandı. Sezon başı kampında takımla Amerika'ya gidip Seattle ve Paris Saint-Germain'e karşı oynadı. Werder Bremen'e kiralandı. Almanya'da iyi bir sezon geçirdi. Neredeyse tamamı 90 dakika olan 34 maça çıktı, 10 gol, 10 asist yaptı. Dinamizm ve güçle kazandı. Almanya'ya uyum sağladığı için bir sezon daha kiralanmak istiyordu. Kulüp onu Dortmund'a çağırıyordu ısrarla. Mourinho ise kalması için ikna etti. Bremen'de 10 numarada oynuyordu. Chelsea'de ise o pozisyonda Mourinho'nun gözdesi Oscar'dı. Brezilyalı o sezonu 47 maça çıkıp 11 gol, 7 asistle geçirdi. Arkasında Juan Mata ilk tercih olarak bekliyordu. Mata da sezonu 7 gol, 7 asistle tamamladı. De Bruyne'nin yeteneğine güvense de kadroda yer açmak kolay değildi Mourinho için. Onu sağ kanatta oynattı. Lige ilk 11'de başladı. Hull City'ye karşı Oscar'a asist yaparak Chelsea kariyerindeki tek istatistiğini kaydetti. Diğer maç kulübeye çekildi. Manchester United'a karşı en büyük görevi Evra'nın bindirmelerini önlemek ve Kerry'in kanattan içe bindirmelerini kesmekti. İngiliz medyası bir ressama boya taşıtıyor manşetiyle De Bruyne'nin defansif ağırlıklı görevini eleştirmeye başlamıştı. Kevin'in de huzursuzluğu her halinden belliydi. Sağ dışında içine kapanıktı ama kariyerinde ilk kez futbol oynarken de içine kapandı. Karabağ'da 4. lig ekibi Swindon Town deplasmanında oynanan maç, De Bruyne'nin Londra'dan gidiş biletiydi aslında. 15.000 kişilik County Grand Stadı'nda Drongen'deki çocuktan eser yoktu. 78'li yerini Dembaba'ya bıraktı. Formadan uzak kaldı. Mourinho ondan ümitliydi ama sabır istiyordu. İçine sinen De Bruyne de sunulan kısa fırsatları değerlendiremiyordu. Ve ikili arasında devre arası transferleri yapılmadan önce Aralık ayında De Bruyne'nin kariyerini değiştiren konuşma yapıldı. Mourinho ofisindeydi. Önünde kağıtlar vardı. De Bruyne odaya girince 9 maç, 0 gol, 1 asist dedi. Kevin konuşmanın nereye gideceğini anlamıştı. Sonra da Willian, Oscar Mata ve Schürrle'nin istatistiklerini okumaya başladı Mourinho. 5 gol, 10 asist. Her neyse dedi. Mourinho, De Bruyne'nin içindeki ateşi tekrar körüklemek, belki onu kızdırmak ve forma için hırslandırmak istiyordu. Birlikte kiralık olarak güçlenmesi üzerine fikir alışverişi yaptılar. Portekizli çalıştırıcı takımdan ayrılmasını istemiyordu. De Bruyne ise burada istenmediğimi hissediyorum. Futbol oynamaya ihtiyacım var. Lütfen bonservisimle gitmeme izin verin dedi. Daha sonraları Mourinho muhtemelen hırslanıp kalmamı bekliyordu. Onu hayal kırıklığına uğratmış olabilirim. Ama benim tek ilacım oynamaktı dedi. De Bruyne ve Salah'ı gönderen adam olarak görülen Mourinho da De Bruyne'nin anlattıklarını teyit edip kendisini Kevin'i ikna etmeye çalıştığını anlattı. Bizzat Mourinho'nun cümlesini aktaralım. Dürüst olmak gerekirse ayrıldılar çünkü gitmek istiyorlardı. Ayrıldılar çünkü beklemek istemiyorlardı. 8 milyon euroya gelip 20 milyon euroya ayrılsa da giderken boşuna yatırım başlıkları atıldı. Kimse bu çocuktan İngiltere'ye daha da güçlenerek dönmesini beklemiyordu. Hayat çığ gibidir. İşler kötü giderken üzerine yeni zorluklar yüklenir. De Bruyne Chelsea'ye kendisini ispatlamak istiyordu. Yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Caroline Linen'le ilişkisinde sorunlar vardı. Ve daha ayrılma kararı almadan Linen Madrid'de De Bruyne'yi takım arkadaşı Courtois ile aldattı.
İki oyuncu Belçika milli takımında birlikte forma giyiyordu. İkisinin de bonservisi Chelsea'de olsa da biri Almanya'da biri İspanya'da kiralıktı. Aşk üçgeni ortaya çıkınca Belçika'da bir numaralı gündem oldu. Caroline kendisini ortaya attığı iddialarla savundu. Kevin de beni aldatıyordu dedi. Kurtay'la birlikte mutlu olduğunu söyledi. Thiabout'la güzel sohbetler yapabiliyordum ve o da benim için güzel yemek pişiriyordu. Kevin böyle bir şey hiç yapmadı. Sonra birdenbire anlaşmaya başladık. Kurtay bana Kevin'le geçirdiğim 3 yıl boyunca çok özlediğim şeyleri verdi. De Bruyne o günleri Keep It Simple otobiyografisinde anlattı. Olay duyulunca Belçika Teknik Direktörü Mark Wilmots, De Bruyne'yi yanına çağırıp Kurtay'ı bundan böyle milli takıma almayabilirim. Ne düşünüyorsun diye sordu. Kevin, bana yaptıklarına inanamıyorum ama profesyonel olmalıyım. Buna katlanabilirim dedi. Kurtay Linen'le kısa bir süre sevgili oldu. Marta Dominguez'le 2 çocuk sahibi olup ayrıldı. En son İsrailli Michel Gerzik'le evlendi. Daha önce koruyucu ailesinin kendisini istemediği günlerde güçlenerek ayağa kalkan De Bruyne, sırtındaki hançeri de çıkardı ve hayata karşı daha da hırslandı. Caroline sonrası özgüveni yerle bir olmuştu. Chelsea ile A takıma giremeyip Werder Bremen'e kiralanmıştı. Bir gün maçla ilgili attığı Twitter paylaşımını bir kız beğendi. Yanında arkadaşı vardı. İyi bir kıza benziyor, bence mesaj atmalısın dedi. Cevabı tam olarak bu oldu. Hayır. Hadi ama zaten çok sevilmiyorum. Cevap vermeyecek. Boşuna uğraşma. Arkadaşı telefonunu alıp bir mesaj yazdı ve Kevin'e uzatıp hadi gönder dedi. Bu anı İngiliz medyasına anlatırken bile sahada olduğu gibi kıpkırmızı oluyor De Bruyne. Yıldız futbolcu olmak isteyip hoşlandığı kızın mesajlarını açmaya cesaret edemeyen bir adamdım. Ve yanıt geldi. İyi de anlaştılar, birbirlerine iyi geldiler. De Bruyne'nin bir yıl sonra Wolfsburg'la döndüğü Almanya'da daha da yakınlaştılar ve evlendiler. Almanya'da içinden bir canavar çıktı Kevin'in. Genk'te evden kovulduktan sonra edindiği hırsı geri kazanmıştı. Bir sezonda 16 gol 28 asistle oynadı. Almanya Kupası kazandı. Bundesliga'da takımının ikinci olmasına öncülük etti. Avrupa Ligi'nde Wolfsburg'u çeyrek finale taşıdı. Bundesliga'da yılın oyuncusu seçildi. Artık Wolfsburg'da duramayacak kadar iyi bir oyuncuydu. Manchester City, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih kesenin ağzını sonuna kadar açmaya hazırdı. Eşiyle büyük bir belirsizlik, stres ve mutluluk yaşıyorlardı. İlk çocuklarının haberini aldılar. Gözleri menajerden gelecek telefonda çocuklarını nerede büyütecekleri haberini bekliyorlardı. Stres Michel'i de etkiledi. Bir sabah büyük bir acı ve kanamayla uyandı. Bebeklerini kaybedeceklerini sandılar. Hastanede Michel muayene edilirken Kevin çaresizce kapıda bekliyordu ve 24 yaşında bir hayat dersi daha aldı. Futbol birçok şeydi ama her şey değildi. Haftalardır süren transfer görüşmeleri, taşınma planları, yeni alacakları ev, aslında bir aşamada her biri anlamsız kalıyordu. Çocuğu ve eşinden gelecek haberi çaresizce bekleyen Kevin, ilk müjdesini duyunca sevinçten havalara uçtu. Çocukları sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Futbolda en mutlu olduğum an bile eşim ve çocuklarımla geçirdiğim vakitte yarışamaz diyecek kadar kendisini ailesine adayacak bir aile babasına dönüşüyordu De Bruyne. Well, Kevin, congratulations first of all on the birth of Mason. How are you finding being a dad? It's nice. It's different, but yeah, we had 9 months to prepare. So he's doing well. The mother is doing well. So very happy. Obviously, I think the moment that he comes to us is a moment you can't explain. Obviously, a lot of people have the same, but yeah, it's the best moment of my life until now. Wolfsburg sezonun ardından Bayern Münih scoutları takımın çalıştırıcısı Pep Guardiola'nın yanına gidip bir Bundesliga klası olarak ligin en iyi oyuncularını Bayern'e kazandıralım raporu verdi. Guardiola'nın yıllarca öğrencisi olacak Fernandinho sonraları Pep'in Bayern yönetimini savuşturduğunu iddia eden bir teori ortaya attı. Guardiola bir yıl sonra City'ye gideceğini biliyordu. Önceden anlaşmıştı. O yüzden Bayern'e De Bruyne'yi almamaları için olumsuz rapor verdi. Gerçekten de tam sebebi bu mu bilinmez ama Bayern De Bruyne yarışından çekildi. Kompany milli takımdan arkadaşı Kevin'i ikna etmek için sürekli irtibat halindeydi ve transfer gerçekleşti. Driving on the right side again. Oh yeah, you're gonna have to get used to that, Kevin. I already did it, Did you? In London when I played in Chelsea. So You can do it in London. if you get Yeah, in London, Manchester's a doddle. Apart from the roadworks. just the beginning will be different again. So apart from basketball and football, other sports do you like, Kevin? Yeah, I know a little bit about cycling because cycling in Belgium is also big. Yeah. You have a lot of tracks over there. But
Yeah, I follow sports in generally. Yeah. Not with the hands, like volleyball and handball. Oh, yeah. I know nothing about. O dönem City tarihinin rekor bonservisi olan 76 milyon euro ile De Bruyne, City mavisini sırtına geçirdi. Çocukluğunda verdiği bir röportajda Michael Owen hayranı ve Liverpool taraftarı olduğunu söylüyordu Kevin. Pellegrini ile Londra'nın güneybatısından hayal kırıklığı olarak ayrıldığı İngiltere'ye, Chelsea'lilerin ağzını açık bırakan bir dönüş yaptı. İlk yılında 16 gol, 13 asist üretti. Daha sonra De Bruyne'yi çok iyi bir oyuncudan dünyanın en iyileri arasına taşıyacak Pep Guardiola takıma katıldı. Guardiola futbola düşkünlüğü, detaycılığı ve oyuna dair hislerini futbolculara hırsla anlatmasıyla tanınır. Genellikle onu dikkatle dinleyen, fikirlerine teslimiyetle katılan oyuncu grubunu görürüz karşısında. Ama bir istisna var. Kevin De Bruyne. Guardiola'nın en büyük silahı, aynı zamanda en sert fikir çatışmalarını yaşadığı kişi. İkili maç içinde sağ kenarında tartışırken görüldü birkaç defa. Ama hararetli tartışmalardı. Guardiola Real Madrid'i 4-0 mağlup ettikleri maçta ısrarla pas vermediği için bağırıyordu sağ kenarından De Bruyne'ye. Kevin de büyük bir öfke ve daha yüksek bir tonda bağırarak karşılık verdi. Daha sonra Premier Lig'de oyundan aldığı için Guardiola'nın yanına gidip hesap sordu. Pep ise bunu seviyor, bundan haz alıyor. Kevin'le tartışmak iyi bir şey. Dediği gibi, yanılıyorsam gelecek maç ispatlama şansı olacak, bu iyi bir şey. Biz birbirimize sık sık bağırıyoruz. Maçta gördüklerinizden çok daha sertleri de oluyor. Antrenmanlarda da bana bağırıyor. Ama bu enerjiyi seviyorum. Sürekli en üst seviyede olmak için buna ihtiyacımız var cümleleriyle ilişkilerini anlatıyor. İkili arasındaki en güçlü his ne diye soracak olursak muhtemelen sevgi değil, saygı. Pep Kevin'in yeteneklerine, Kevin de onun oyun zekasına büyük önem veriyor. Daha ilk karşı karşıya oturduklarında Guardiola lafa şöyle girdi. Kevin dinle. Kolayca dünyanın en iyi 5 futbolcusundan biri olabilirsin. Evet, kolayca. De Bruyne bu girişten çok etkilendiğini söyledi. Haksız olduğunu düşünüyordum ama onun haklı olduğunu ispat etmek istedim. Biz kazanmaktan mutluluk duyuyoruz. Pep ise bununla yetinmiyor, mükemmellik istiyor. Benim de kusursuz oynamamı istiyor. De Bruyne, Guardiola'nın elinde artık kazanan bir takımın kazanan liderine dönüşmeye başlamıştı. Birlikte ilk şampiyonluklarında 12 gol 21 asist oynadı. Serbest bir 8, sahte 9, sağ kanada destek veren merkez orta saha, bu gibi görünen görünmeyen birçok rolü başarıyla gerçekleştirdi De Bruyne. Milimetrik pasları, iki ayağıyla beklenmedik golleri, oyunu açan uzun topları, Guardiola'nın rakiplerini alt ederken planlarının temelini oluşturuyordu. Her şey yolunda giderken, sözleşme uzatma görüşmeleri ani bir şekilde tıkandı. Covid'le birlikte gelir düşüşü, Kevin'in 30'una merdiven dayaması sebebiyle City yönetimi yeni sözleşmeyi mevcut rakamdan daha düşük bir ücretle gerçekleştirmekten yanaydı. Koruyucu ailenin onu evden atması bir hataydı. Caroline'in onu aldatması bir hataydı. De Bruyne bunun da bir hata olduğunu biliyordu. Ve artık bu hatayı değiştirmek için iş başa düşmüştü. De Bruyne en iyi oyunculardan biri olduğunu farkındaydı. Aldığı ücret de buna uygun olmalıydı. Bu yüzden kulübü buna ikna etmek için futbolda analiz ve istatistik araştırması yapan hizmet sağlayıcısı Analytics FC şirketiyle anlaştı. Takıma katkıları, akan oyundaki rolü, sistemdeki görevleri, pas isabet oranları, gol oluşumuna verdiği asistin asisti olan pas rakamları, koşu mesafeleri, sezonda kaçırdığı kaçırmadığı karşılaşmaların oranı, ligin üst sıralarındaki takımlara karşı oynanan maçlardaki verimlilik oranı gibi onlarca parametre toplandı. Ve menajeriyle değil, bizzat kendisi çıktı yönetimin karşısına. Analiz ekibiyle birlikte bir sunum yaptı. City yönetimi kararlılığından, sunumundan, inanç ve özgüveninden gerçekten etkilendi. Ve hak ettiğini düşündüğü bonuslar olmadan yaklaşık yıllık 25 milyon euroluk maaşı almayı başardı. Son sezona Burnley ile oynanan ilk lig maçında yaşadığı ağır sakatlıkla başladı. 127 gün, 35 maç oynayamayacaktı. Bir gün önce tekrar baba olmuştu. Cenazelerde, çocuklarının doğumunda herhangi bir şeyde ağlamayan De Bruyne sakatlandığını anlatırken ağlamaya başlamıştı. Çünkü büyük aşkı futboldan ilk kez bu kadar uzak kalacağını anlamıştı. Sahalara yine akıl almaz istatistiklerle döndü. Sezonu 26 maçta 6 gol 18 asistle tamamladı. Ancak kariyerinin son demlerine girerken De Bruyne'yi bir dönüm noktası daha bekliyor. City ile 1 yıl sözleşmesi kaldı.
sözleşmesi bittiğinde 34 yaşına yeni girmiş olacak. Katarlı yönetim kurulu 33 yaş ve üzeri isimlerle sözleşme yenileme konusunda son derece katı. İlkay'ın Mahrez'in gidişi örnek gösterilebilir. De Bruyne'yi de Suudi Arabistan ve MLS'ten çok ciddi talipler var. Kendisi de kariyerimin son döneminde Suudi Arabistan ve Amerika'yı kesinlikle düşünebilirim. Birkaç yılda ailem için büyük bir gelecek sunabilirim açıklaması yaptı. City'de onunla sözleşmesi bitmeden vedalaşıp yüksek bir bonservis elde edebilir. Manchester'daki geleceği ne olur henüz bilinmez. Ama De Bruyne bir gün yeşil sahalara veda ettiğinde, her düştüğünde ayağa kalkmasıyla futbola ve futbolcu olmak isteyenlere büyük bir miras bırakacak.